and sovereignly hold the product of one's labor. And you know, when you look at the network itself, not only from a technological standpoint, but from an economic standpoint, and then from the standpoint of a network that is enforced by the individual, not by some group of rulers. We are the white blood cells of the network. We are the thing that, you know, when external forces or an external virus of stupidity tries to come in and adjust it, geçmişe de bakarsak elektrik nasıl üretildi, nasıl icat edildi, ona bir bakalım. Yani bir geriden öne bakmamız gerekiyor. And if the center does not hold, we just become another komple bu kripto Bitcoin ağına baktığınızda teknik açıdan değil. The Bitcoin maximalist position, like I said it earlier today. Bitcoin, I started Bitcoin maximalism. Bitcoin go into like supremacism or whatever the fuck else is up the top. So I request everyone else to join that position because there's nothing more pure and there's nothing more important in the world today. Aptal insanlar, aptal kişiler gelip de Bitcoin'u aşağı basmaya çalıştığında biz burada Bitcoin'u korumaya çalışıyoruz. Does that drive away people? If it does, is it good? Is it bad? What are your thoughts on that? Look, the way that I see it, it's necessary, right? And what I mean Bitcoin'a zarar vermek let's look back in the last 3 months what happened. Başaramadıklarında shitcoin'ları çıkartır. Who had the audacity to call Bitcoin disgusting, and he said it was the wrong step for human civilization. Meanwhile, I'm talking to Venezuelans that are buying Bitcoin, not like we buy Bitcoin here in the West for number growth technology. They're buying it to survive, right? Then you have Marathon, or Marapool, right? That recently, you know, because of the toxicity of Bitcoin maximalists, right? I think we played a role in them changing their course, right? Because essentially what they were doing is attacking Bitcoin with their clean blocks and OFAC compliant blocks, and they weren't signaling for Taproot. So I believe that if toxicity wasn't a thing, there would be no pressure on them. And last but not least, of course, there's Elon, right? Who goes to his millions of followers and just tells them Doge. And remember, these people, they don't have any experience, so he's like funneling him in the right direction. And you just check out every single one of Elon's tweets, and man, you just see a bunch of Bitcoiners going at him. And there's no other way, right? So not only do I think Bitcoin toxicity is important, I think it's absolutely necessary, and if you're against Bitcoin toxicity, you're against Bitcoin, and if you're against Bitcoin, you're against freedom, period. Yani değerini indirmeye çalışan insanlar değişik projelere katılıp ve insanları manipüle ediyorlar. So when most people come into the Bitcoin space, they initially, you know, they see all the flashy coins, you know, they see shitcoin 1, 2, and 3 popping off, doing, you know, huge gains. They're being shilled that this coin can do this, it can do that. When you hold a shitcoin over time, it trends to 0 against Bitcoin. And I just wanted to ask you, Lurk, do you believe Bitcoin maximalism from the very start saves people money but also time to do other stuff? Yeah, I think that, I mean, buying Bitcoin is bringing back time in your life, because what you're doing is you're saving up for what everyone wants to do in life, is to retire and they want to live off the money that they've saved up and that they've put forward on the work that they've done. And getting back time in your life is buying Bitcoin. And when you go down the rabbit hole of the shitcoins and you get lost and you listen to all the noise that goes on out there and all these big influencers trying to pump their own bags, that's when you lose sight of what you really were focusing on and trying to get back time in your life from working the everyday 8 to 5 job. And later on, you will be rewarded if you stick to the system and you stick to just stacking sats and not shitcoins. And it's that simple. And people just need to kind of realize that it's a slippery slope once you start, and then you really can't stop it until you really do end up wrecked. And that's where everyone realizes that shitcoins are not worth anything, and Bitcoin is the true #1 leading factor in civilization and freedom. İnsanlar paralarını kazandıklarında ve ileride yaşlandıklarında tabii ki kazandıkları veya yana biriktirdiklerini harcamak isterler. Bitcoin'e yatırım yaptığınızda hayatınızdan da zamanı kaybetmemiş olursunuz.
different, you know, Paranızı shitcoin'lara yatıracağınıza Bitcoin'e yatırın Dr. ve Bitcoin, hayatınızı I want to ask you, kurtarın. what do you think passes, you know, the quote-unquote toxic maximalist Bitcoin purity test? Shitcoin'ler hiçbir şekilde değerli değildir. Because everyone is at a different stage of their journey in terms of understanding what Bitcoin is and the second and third order effects. So I think my approach changes based on who I'm dealing with. If it's a newcomer who's asking questions, or even if they get involved in shitcoins and you know, buying and trading and doing all that, I think it's best to take it from the point of being patient, because a lot of Bitcoiners themselves have also been on that journey. So it's important to share your information, share these resources, Bitcoin'un değerini ve zamandaki kazanabileceği ve kaybedebileceği değeri nasıl yorumlarsınız? Ne düşünüyorsunuz Bitcoin'un değeri hakkında? Now, the way that Bitcoin toxic maximalism really plays out is when it comes to big names and institutions who have all the fiat wealth working in the old system and are also have all the resources possible in terms of learning. They can contact anyone they'd like, reach out to any major CEO of any company or any major player in the Bitcoin space to get this type of information. So when these people Bitcoin are the nasıldır, ones sistemi nasıldır, that actually Bitcoin niye put olduğu out gibidir, misinformation or spread ve transaksiyonlar yani nasıl üretiliyor, nasıl A'dan B'ye geçiyor. Bitcoin nasıl çalışıyor, bütün şirketler nasıl çalışır, Bitcoin'un nakit para yani fiyat paraya karşı ne avantajları var. Ve Bitcoin does not care about you. Bütün CEO veya bütün şirketlere yazabilirler, iletişim sağlayabilirler eğer soruları varsa Bitcoin hakkında. It's there, it will survive, it will never care about you, and you are going to be you have to be the one that's going to change, because it's not going to change. It's rules with no rulers. Play the game or get Çok the fuck zamanla out. harcadım. Yani boş konuşan insanları analize etmeye ve Bitcoin ne olursa olsun Bitcoin değişmeyecektir. ve regülasyon yapanları ve politik yapanları, siyasetçilere ne kadar para verseniz de manipüle etseniz de Bitcoin olduğu gibidir ve değişmeyecektir. Çok kolay. Bu bir kuralsızlıktır. Ya kurala uyacaksınız, kuralsız kurala uyacaksınız ya da defolup gideceksiniz. Bitcoin is an escape from the current financial system. People like us, people like everyone else, they are going to use it to escape the corrupt financial system. It seems, you know, that the freedom that Bitcoin provides is that escape from that system where they have the monopoly on money. I know Bitcoiners are willing to fight to the bitter end for this, to break their shackles of fiat and just get away from it. I see like the toxic maximalists as defending the last bastion of freedom we still have in this world with Bitcoin. I see it as it's either Bitcoin. I mean, over the past year, you've all seen what's been going on in the world, and I see it's either Bitcoin or it's communism. Like there's no in between. So Bitcoin eğer şu anki finansal sistemden bir kaçış ise o zaman biz hepimiz bu kaçışı kullanıyoruz. Neden? Çünkü finansal sistemde çok yürüsüzlük var ve çok haksızlık var. All our little friends, huh? The line that will define those who are free and those in the modern Bitcoin'a gerçekten insanların özgürlüğü geri geliyor ve Bitcoin'u savunan insanlar bu hayattaki olan az bir özgürlüğümüzü korumaya çalışıyorlar.
level of speech. Like we all talk about, you know, we're freedom of speech maximalists, but more important is your action. Like you don't tell me, I don't care what you say, show me your bank account and I'll tell you what you believe. Bitcoin'u yok etmek isteyenlere karşı Bitcoin'u savunmak ne kadar önemlidir? Can issue, manage and dictate what you can and cannot do with your money, which is where central bank digital currencies are going, by the way, which is what, you know, all our friends like Jerome and Christine would like to. Fuck the Fed, that's right, brother. Fuck the Fed and fuck all of them. What they want is complete control of your action because they think you're all ants. They think you're all worthless. They think you don't matter. They think that they know what's better for you than you do for yourself. And when we give them the ability to direct where our human action goes, when they can just turn off your bank account because you have an opinion other than what theirs is, that's the ultimate gulag. That was like Hitler's, Stalin, Mao's dream. And these idiots, these morons, are doing it under the guise of we're all in this together, we all have to help each other, all this other bullshit that they try and feed you on TV. Like, it's that system, or it's Bitcoin where you get to choose what the fuck you want to do with your own life. And that's as simple as it gets. So, fuck it, I'll finish there. Let's go to you. So, Nico, I got to ask you, and this is kind of going off the last question I asked you, but, you know, people say toxicity scares off pre-coiners. I kind of see it as like it scares off the people who just like aren't fully convicted yet. But you run Simply Bitcoin, a YouTube show where you cover the daily news every single day. A lot of pre-coiners watch your show and they get orange pilled through your show. And you and your co-host Phil Koinicaris, you guys are toxic on that show. You know, how has toxicity been beneficial in that aspect? Yeah, so when we started Simply Bitcoin, me and Phil always had this, you know, we will have no masters, right? We will not take sponsors from people, from companies that we don't use ourselves, that we don't agree with. We will not be bought. And that was so important. And then another aspect of Simply Bitcoin, which I think resonates with a lot of people, right, is, look, the shitcoin channels do something really well, right? They do the thumbnails and the clickbait, they do it super well. So we thought with Simply Bitcoin, instead of speculating on the price and all that garbage that they talk about, right, we'll keep the clickbait, we'll create the thumbnails like the shitcoin channels, but when you tune into Simply Bitcoin, all you're getting is signal. Shitcoin kanallar ölene kadar, yok olana kadar biz devam edeceğiz. And we're not going to stop until those shitcoin channels fucking die, period. Az zamanımız kaldı. So we're just about out of time, and before we leave, I just want to say, sound money is it should be a human right. Don't settle for anything insan less. Hakkıdır, human right. Bitcoin only, and let's fucking go. Bitcoin var. Let's run this shit. Kusura bakmayın arkadaşlar, demin maalesef YouTube'da bir sıkıntı oldu. O yüzden canlı yayını yorumlayamadım. All right, everybody. Wow, what a crowd. You definitely are going to want to stick around for this panel and after. Evet arkadaşlar, wow. Take my word on that one. Burada. So, in a Bitcoin world, not just money will change, everything else will change. The whole way that our world works is going to change, and part of that is obviously exchanges. So this next panel is going to talk about the evolution of exchanges and how we can expect changes in exchanges for, that's a mouthful, huh? Changes in exchanges for the Bitcoin world. So we got some of my great friends and some excellent panelists on this next one. Caitlin Long, CEO of Avante, a bank in Wyoming. She has a bank charter, long-time Bitcoiner, long-time friend. Sam Bankman-Fried, CEO of XTX. eToro'nun hem co-founder'ı hem de CEO'su.
Yanisia, who is co-founder and CEO of eToro. eToro bu arada Almanya'da çok kullanılıyor. And my very good friend, and hopefully someday president of the United States, although I don't think he's going to run, Eric Voorhees, CEO of Shapeshift. Thank you. Evet. All right. Looks like you guys can hear me. Duyuyorsunuz beni. So, before we begin, did I hear someone in that prior panel say, if you're against toxic maximalism, you were against Bitcoin and against freedom? Toksik maksimalizme karşıysanız Bitcoin'e karşısınızdır. Bazıları yuh diyor, bazıları alkışlıyor. We got him warmed up. Evet, ısınmamız lazım. Okay, good to be here with Burada you all. We olduğuma are going to talk çok about seviniyorum. Borsa hakkında konuşalım. The only purpose of a good money is if you can exchange it at Paranın some en point with iyi something bir else. avantajı And değiştirebilmen. a lot of companies have risen, have fallen, have collapsed, have exploded, have made gazillion dollars building the exchange services that we all use. So we're going to talk about that and what it looks like. Evet, bunun hakkında konuşacağız ve ileride nasıl olacak bu borsalar, nasıl para değişimi, birim değişimi olacaklar, onu konuşalım. Why it's cool and why you got involved with Bitcoin from a first principles perspective, right? So keep evet, 30 saniye içinde Bitcoin neden anlatın. Start with you, Gandhi. eToro is the largest social trading network in the world with 20 million registered users who can trade eToro 20 milyon kullanıcı dünya çapında vardır. Sırf kripto değil, ihaleleri de değiştirebilirsiniz, alabilirsiniz. Ve başkalarını kopyalamayı çok iyi becerdiğim için ortaokulda öyle sınavlara geçtim. 2007-2008 finans krizi ve Bitcoin ve elektronik para hakkında yazmaya başlamıştım ve Bitcoin'e öyle tanıştım. Böylece genç yaşta borsalara başladım. FTX global bir kripto borsasıdır. One of the bigger ones, not en büyüklerinden biri ama en büyüğü değil. We have a bunch of different products. Değişik ürünlerimiz var. And you know, I think one of the coolest things about watching it grow over the last few years has been just watching the rate at which sort of our team's been able to roll Son things senenin out. gelişimi harikadır ve You know, there will be times when we'll see a bunch of demand pop up on Twitter. Ve son senenin gelişimleri çok değişik ve çok hızlı oldu. Twitter'da işte nasıl bir ürünü gösterebiliriz, reklamını yapabiliriz diye. Just as a trader, it seems like a good area to be in. But it wasn't until I attempted to get a bank account while in crypto that I started to learn why. Aslında banka hesabı açmak istemiyordum. Banka hesabı açmam lazımdı. Öyle bir Bitcoin'le tanıştım. Hani bu desentral olayla. Bu desentralize sistem nasıl çalışıyor? Öyle bir tanışmam oldu Bitcoin'le. Evet. Caitlin Long. Caitlin Long. Wyoming'den. Wyoming, all things Wyoming. And thank you. Thank you. And ben bir borsa CEO'su değilim. Benim bir bankam var. Bazı sorunları çözmek için vardır. We are a chartered bank, but we are not yet operating. Should be soon, and doing the hard work of getting integrated into the Federal Reserve. So we have native company from this industry that has direct connectivity to the Federal Reserve. Reserve'de ileride kooperasyon kuracağız. Got into Bitcoin because during the financial crisis, I understood the settlement problems that were happening on Wall Street were part of the cause of the fiyatın ve bu finansal sorunların nasıl olduğunu, nasıl öne çıktığını anladım ve böylece Bitcoin'e tanıştım. All right. So we're going to go with that topic for a second. We are at the point now where
Evet, şu anda bazı kripto borsaları banka gibi işlem görüyor. Coinbase is pretty damn close to being a bank if they're not one already. This is to you, Caitlin. Is this a progression or is this a bir progresyon mudur yoksa regression mıdır? Because the big problem and why US dollar payments get hung up in the crypto industry is that the dollar does not settle on the same speed and finality terms as crypto. And that's why stablecoins were invented, precisely to match the speed and finality terms of crypto. Evet, stablecoin'lar üretilmiştir. Neden? Çünkü normal fiyatlar kripto kadar hızlı işlem yapmıyor. Bu yüzden stablecoin'lar kurulmuştur. Kripto ile aynı hızda devam etmesi için. Prosedür görmesi için. Needed to go directly to the Fed and make the case and lay out exactly how you plug this technology into the payment system without potentially blowing it up. Because and one of the challenges en büyük sorunlardan ve en büyük konulardan fiyat, kriptoyu nasıl birleştirebiliriz? Kriptonun nasıl avantajını kullanabiliriz? And you had to actually have a mass redemption of the ERC-20 stablecoins that were issued on the fork that did not become the longest chain. At the time, we were, what, 20 billion or so of stablecoin assets. The US dollar banking system would have been able to handle a sudden withdrawal within minutes or hours. Bu paraların transaksiyonları geçen Kasım da o hızlılıkla nasıl A'dan B'ye geçimi, A'dan geçtiğini anlatıyor ve mesela Federal Reserve Bank'in yani bu kadar büyüklükte, bu kadar büyüklükte parayı mesela prosedür edemez. Of working with traditional financial services regulators on these exact issues. Ve bu kriptonun hızlılığına bankaların çalışamadığı için burada bir çözüm bulunması gerekiyor ve kriptoyla FED'in birlikte çalışması gerekiyor. And traders will thus go where the volume is, which begets more trading. And this would suggest that the Bitcoin exchange market should tend to consolidate. Bitcoin değişim borsaları daha da çoğalıyor. And yet we empirically have seen the opposite of this. Daha da çok kişi kullanıyor Bitcoin'u, exchange'leri, borsaları, değişim borsalarını. There are more Bitcoin exchanges today than ever before. Why has there not been a clear winner take all in the Bitcoin exchange market thus far? Şimdiye kadar niye tek bir kazanan bir borsa yoktu? There has not been a clear winner takes all, but if you graph percentage of volume over time by exchange, you can see really clear trends. And especially over the last hacimlere 3 baktığımızda there has been a ton of consolidation. The space is done so well that even the shrinking exchanges are still doing well. Son senelerdeki, son aylardaki hacimlere baktığımızda en küçük borsalar bile daha da çok hacimleşiyor. Daha da çok hacim alıyor. Daha da çok insanlar borsaları kullanıyor. Top 5 borsalarda, top 5 borsa var traderların Bitcoin'u değiştirdikleri ve aldıkları, sattıkları. And you know, Avanti's doing a ton of work, as are a number of other people, in trying to make the U.S. financial Amerikan finans sistemin in a much cleaner daha way temiz, with the crypto daha temiz bir çalışması gerekiyordur kriptoyla. Ve dünyada o kadar çok değişik para birimleri vardır ki. Onunla birlikte o kadar çok sorun ve prosedür vardır ki. And because of that, you do see a bunch of regional exchanges. And there are some exchanges that are doing phenomenally well. Bazı borsalar sadece kendi ülkelerinde, kendi bölgelerindedir. Bazıları da uluslararasıdır. Activity based on, you see Upbit, Bithumb, others in Korea, right? You see Bitflyer
Bitbank and others in Bitflyer, Japan. Japonya. So you still do see a bunch of very successful regional Ve çok exchanges, iyi ve which çok diversify iyi a little yürüyen, bit. But if you look at the global kendi landscape or ülkelerinde the olan Western landscape, borsalar there actually has been quite a bit of consolidation over the last bayağı 10 years or so. hacimleşiyor. Okay. And this one also is to you, Sam. So DEXs are obviously a hot topic. According to CoinGecko, recently DEXs are about 5% of trade volume, something around that, and it was definitely less than 1% about a year ago. What do you see currently today as the relationship between the centralized Bitcoin exchanges and these decentralized exchanges, which are growing very rapidly? And Bitcoin, desentral ve sentral Bitcoin borsalarında, kripto borsaların aralarındaki fark nasıl anlatabilirsiniz, nasıl görüyorsunuz? Şu anda büyük bir yarışma yok aralarında. That they're going to be completely in competition with each other. There are uses for one, there are uses for the other. The idea of having an entire industry, a business, an application running natively on a blockchain is really exciting. And you get this önemli olan blockchain üzerinde büyük bir finansal ağ kurmaktır. And so I think that's really exciting. Don't take that though as a statement that all current DEXs are perfect. I think that is very far from the truth. And I think some people will say, hey, you know, the DEXs are about to overtake the banks, you know, they better watch out. Anyone from traditional finance who tries to separate DEX will know that's not true. Bütün desentral yersiz decentralized borsalar, yersiz borsalar bankalardan daha da iyi değildir. Mutlaka her hepsinde bir avantaj ve dezavantaj vardır. Things in the world, you have this fundamental speed of light constraint, among other things. Ama önemli olan bütün kripto ağında bu finansal sistemi birleştirmektir. On a DEX, no matter what you do, not if you actually want a geographically distributed consensus. And so because of this, there's a bunch of activity that is never really going to make sense on DEXs. And so bu bütün borsalarda çok aktivite var, anlamı olmayan aktiviteler var. Mesela bu shitcoin olayları. Has probably more than a few gray hairs on their head. And anyone who's done that with two decentralized products might or might not have a few gray hairs on their head, but there's a hope it went well. And it's one of the beautiful things about using sort of compatible protocols is that you can glue them to each other, they can be completely permissionless, you can prove exactly what they will do, you don't have to worry about counterparty risk in the same way with the DEX. So I do think that there's really, really huge upside as that industry continues to build out. Desentralize olan borsaların büyük bir potansiyeli vardır ve burada çok değişik ürünleri birleştirebiliriz. But separately, you know, we've been active in the DeFi ecosystem, in the Solana ecosystem, especially because we do think that's another huge area. DeFi ekonomik sisteminde bayağı bir aktifleştik ve bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. An exchange on a blockchain, you need to have the throughput, the TPS that an exchange uses. If you want it to get huge, you need to scale up to hundreds of thousands to millions of TPS. Thanks. Yoni. So I've known you for many years. Ben seni senelerden beri tanıyorum. eToro got started pre-Bitcoin. Ve eToro Bitcoin'dan önce Tell us a little bit about how, you know, your journey with Bitcoin and how you ultimately got eToro'ya nasıl Bitcoin'u ekledin? What tipped the scale there? I've been personally passionate about Bitcoin. We bought some Bitcoin in 2011. 2011'de Bitcoin'i aldık şirketimiz için ve ben Bitcoin'i çok seviyordum. Ve Bitcoin'in amacı nedir? Amacı var mıdır? Çok konuştuk. And then for about 4 years, really, only about 1% of eToro customers 4 sene önce %1'den daha az eToro kullanıcıları Bitcoin aldı. 90% of eToro users own crypto. So today the majority of eToro clients own both equities and crypto. We believe that most millennials %90'dan fazla eToro kullanıcıların kripto birimi vardır. Varlığı vardır. Of this ecosystem, in addition to the fact that we're big believers in blockchain, DeFi, etc., but it's going to be
still hard to figure out how to glue DeFi and centralized regulated entities. Ve DeFi ürünleriyle finansal sistemleri nasıl birleştirebiliriz? En önemli nokta da buradadır. Ve kullanıcılarınızın niye Bitcoin sahibidir? Sizce Bitcoin olanlar Bitcoin'un neden var olduğunu anlıyor mudur? Bitcoin'un neden dünyaya getirildiğini anlıyorlar mı? Bitcoin sahiplerinin çoğu, yatırım yapanların çoğu önemli bir rol olacağını ve büyük potansiyel olacağını ve bir şeylerin olduğunu anlıyordur. Ama çoğu insanlar için hala Bitcoin çok komplekstir, çok anlamak için zordur. To do on-chain transactions. So we simplify that to a lot of people. Therefore, a lot of them won't necessarily understand how blockchain Ve çoğu blockchain teknolojisinin nasıl çalıştığını, birimleri nasıl A'dan B'ye yollayabilir, kolayca yollayabildiklerini anlıyorlar. Ve Bitcoin'un deflasyon ağırlıklı normal fiyat birimine karşı Bitcoin ne kadar değerli olduğunu da anlıyorlardır. And yet it has this profound centralization in terms of the exchanges, right? We have this huge centralization risk. And no one has really solved that. It's kind of one of the major flaws in how Bitcoin has developed so far. Caitlin. Do you see this getting better? Is this something that can be solved? And if so, how? Is this always going to be a giant pockmark that we have to deal with? I'm optimistic about because that does actually. İleriye baktığımızda bu yani desentral finansal sistemlerin daha da çoğalacağına, daha da büyüyeceğine inanıyorum. The reason why we don't like traditional financial services companies generally in this industry is because of the information asymmetry, where the traditional financial services company is the holder of the information, and you cannot have perfect markets if you don't have perfect information. And the intermediaries in this industry are not doing proof of reserves. They're not voluntarily disclosing their financial statements so you can understand the counterparty risk associated with them. And they're not disclosing the probability of losses on the products that they're offering. And in some cases, with 100 to 1, 125 to 1 leveraged futures contracts, the probability of loss is in the high 90 percentile. And would people actually trade those if they knew that they were virtually guaranteed to lose money? I think there are probably a lot of innocent people who are way beyond their skis, and if we actually disclosed that information, you may see a lot fewer people losing money. Well said. And tell us a little bit about Avanti and its commitment to being full reserve, and what that means as a bank, and do you believe that other banks might follow your lead, or do you look totally weird to them? A lot of this really stems from the ethos of Bitcoin. Satoshi gave us money that isn't debt. And philosophically, why would you put debt on something? I like to use the phrase, a fool and their leveraged Bitcoin are soon parted. Again, a fool and their leveraged Bitcoin are soon parted. And the excesses that we've seen in this bull market are coming from a lot of leverage that didn't happen in the previous bull market, right? We had the ICO issue in the previous bull market. This bull market, it's leverage, right? We've seen more volatility, and one of the big issues with that is that even those of us who are not leveraged have the downside of the fact that the price is more volatile precisely because of the running of stocks
in these leverage drawdowns, which we've just seen over the last month. It increases the cost of capital for everybody in the industry when Bitcoin's price is more volatile as a result of the impact of leverage moving it around. Avanti is fundamentally committed to not using leverage. And if you're interested in understanding why, philosophically, I really would encourage you to go read Mises. Go understand the difference between commodity credit and circulation credit. Commodity credit is absolutely fine. It's not leverage. Going one-to-one leverage is fine. Anything that is circulation credit that goes above 1 times leverage, in other words, certainly 100-to-1 leverage is is 99% circulation credit, right? That is creating claims to the underlying out of thin air. It is fractional reserve banking. And we are fundamentally committed to not doing that. It is ultimately a commitment to solvency instead of liquidity. And what we've seen in this bull market is a lot of folks are obsessed with liquidity. Satoshi didn't create anything that was designed to be leveraged and really didn't care about liquidity. One of the biggest takeaways that I have from this conference is what Nick Szabo said yesterday, when he said liquidity is a nice to have for a store of value, but not a necessity. You need to be able to use it when you need it, but do we need all this daily liquidity that's driven by trading? Go back and listen to Nick's speech and go read your Mises and learn about circulation credit. Do you agree? I mean, I agree with parts. I think not with a lot of it. I guess it's not shocking. I have a bunch of specifically thoughts about leverage from your perspective on this topic. Yeah. So one thing I just want to say is that I think a lot gets blamed on 100x leverage, and I think it's sort of exaggerated. 100x leverage is not very important for any parts of the crypto industry right now. It's a tiny fraction of even the exchanges that have it, and it's not what causes the volatility that you see. The sizes that get liquidated on those positions are tiny. It's not what drives the big moves. The big moves are driven by big positions. And when you're talking about big positions, you're talking about low or no leverage. Leverage does absolutely play a role in it, but you're talking 3x, 5x leverage, not 100x leverage. 99% of the positions are in that lower range. Again, not trying to say leverage doesn't play a role in it. I think this sort of discussion about very low leverage is mostly a red herring. By leverage, it does cause volatility. That is undeniable. Liquidations cause leverage. I think that there's this side point people make about losing money because of that, and a lot of people have lost, and you should absolutely never put on a leverage position with more money than you are comfortable losing, because you might lose it, especially in a volatile market. That having been said, there's a difference between mean and median here, which I think is getting swept under the rug, right? And this is the same Peter. Evet, kusura bakmayın. Demin kısa bir sıkıntı oluştu. Şu anda kaldıraçlarla ilgili konuşuluyor. And expected value of net return, and the expected value is ultimately the more important concept there. Now, that's not to say you're not negative EV if you're doing 100x leverage, but you have to go further than just talking about probability of loss, right? If you have a 10% probability of 10xing and a 90% probability of going to zero, that's not a negative EV position to have on, right? And that's absolutely not something that you should do with a greater amount of funds that you're willing to lose. But that's not çok para yatırım yapmak istiyorsanız kaldıraçla ilgili, yani yüzde kaldıraç yapmayın, onlu kaldıraç yapın ve riskinizi de azaltın. And so if you reframe this from thinking about putting on too big of a position to not having to place as much kaldıraçlar, deminki kaçırdığımız canlı yayın açıkladık. Kaldıraçlar o kadar önemli değildir borsalarda. Önemli olan varlıkların değeridir. Again, not trying to say leverage doesn't play a role in this. Just, I think it's a lot more nuanced than that. And I'll just say one last thing, which is, yani look, bir daha çıkıyorum. Yani kaldıraçlar önemsiz değil ama önemli de değildir. Var ama olmasa da olabilir diye bir yorum yaptı. I think you have had to sacrifice the majority of the growth that the industry has had to date if you're to make that trade, and that might be worth it.
right? If you think that it is very bad to have leverage in the system, that might be a trade-off worth having. But you can't just look at the drop from 60K to 40K and blame it on leverage without remembering that the run-up from 10K to 60K involved leverage as well. And we ended up higher than we started. And so just think about what you're throwing out, you know, with the bad parts. Kusura bakmayın. About the collateral damage. Canlı yayında bir sıkıntı var galiba. Almanya'da. So we just have a few moments here. I want to throw up a softball question that any of you can take. Hemen kontrol Are ediyorum. exchanges at risk of evolving into just another tool of state surveillance? What can be done to prevent that? And do we, as builders of exchanges, have a moral obligation to protect user privacy? And so questions about them becoming just like instruments of states to, you know, I think that like one thing I'll say is some absolutely will. There's nothing we can do that will make it the case that no exchanges are going to become effectively nationalized. We are already seeing it with some exchanges. There's nationalization going on with some of them. What can we do to combat that? First of all, have multiple exchanges, right? Don't put all your eggs in one basket. Even if one gets quite large, have others on standby so that you can move to one that you feel comfortable with if you cease to become comfortable with one of the current ones. I think that's just a key piece of this. And I think that's one of the problems that you see with the traditional financial ecosystem is that there's this extremely closely guarded ability to move a US dollar around, right? You can't hold your own dollar and send it yourself to someone. You have to rely on an extremely closely guarded list of ultimate counterparties to do that. Hemen şöyle bir And that means that you can't have a competing system to moving dollars around that tries to do it in a more efficient way or in a way that one feels more comfortable with. And I think that's one of the core problems is that you can't have Sesim geliyor umarım. some pieces of the existing system. That's where all the pain comes from. And I think that our strength as an industry is the fact that we can build so many copies of this and we can have so many independent sources of exchangeability that people have choice. All right, we've got to wrap it up there, guys. Thank you for joining me on stage today. Thank you. And thank you all for caring about Bitcoin. Appreciate it. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bitcoin sayfası açılmıyor şu anda, canlı yayını sayfası. Evet. Don't leave yet. You're going to want to be here. We are making history. Evet. Şimdi kusura bakmayın. Canlı yayın gibi geldi. What a great energy in this crowd. Bu konferansı beğendiniz mi? Dünyanın en iyi Bitcoin konferansıdır. Ve hikaye kitapları için en güzel konferans olacaktır ve herkes bu konferansı konuşacaktır. Çok önemli bir konuşma var. The title is One Small Step for Bitcoin, One Giant Leap for Mankind. Jack Mallers, everybody. Evet, hazır mıyız? Evet. Hadi başlayalım. All right. We ready? Yo. Fuck yeah. Let's go. Evet, hazır mısınız? Let's go. Yo. Yo. Evet, çok
Çok kolay bir sorum olacaktır. Bitcoin için büyük bir adım olacaktır. Ülkeler için Bitcoin'i konuşacağız. So today we're going to talk about Bitcoin for countries. And in particular İnsanların özgürlüğü ve finansal hem insanların kendi özgürlük, kişisel özgürlüğü hem de finansal özgürlükleriyle ilgili konuşacağız. Evet, sağdaki tabloyu gördüğünüzde hepiniz korkmalısınız. Enflasyon maalesef aynı seviyede her yere dağıtılmıyordur. Bu tablo size enflasyon göstermiyordur. This chart shows no inflation. This chart tells me that inflation. Bakın bu tablo bana sıkıntı olmadığını gösteriyordur. Enflasyonun %4'ü çıkmaması gerekiyor. Ama hayatta en çok istediklerimiz ve çok çalıştığımız bazı şeyler için, mesela çocuklarımız için çalışıyoruz, okula gitmeleri için veya hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ama bu ne? Bu nedir? Enflasyon %8 her sene artıyor. Evet, Illinois'un enflasyon indeksi. Ben Chicago'dan geliyorum. I want to have a family someday. I want that family to have a house that I own. It's my property. Well, after COVID and the stimulus shock, Chicago real estate is at çeklerden sonra %9'dan fazla enflasyon oluştu Chicago'da. Ama enflasyon yok diyor. But there's no inflation. Merkezi bankalar bazı önlemler alıyor ama bu ekonomik düzeni sorun yaşatabilir. Ve en önemlisi fazla zengin olmayan ülkelerde daha da çok sıkıntı yaratabilirler. Ve hayat kalitesini düşürüyorlar. Yardıma ihtiyacı olanların, paraları olmayanların maalesef bankalar nedeniyle, finansal bankalar nedeniyle hiçbir zaman yukarıya doğru yani gidemeyecekler. Yani önlerinde kocaman bir taş var. Evet, saklanmış enflasyon, gösterilmeyen enflasyon, bütün fiyatların faizin çıkması ve her zaman bu market dönüyor ve merkezi bankalar tarafından oluşturuluyor. Ve size ben hikaye anlatmıyorum. Şu anki durumumuz budur. İngiltere, Amerika, Avrupa, daha başka eğitimde olan ülkeler. Demokratik ülkeler daha gelişimde olan ülkeleri maalesef bastırıyor. Ama Bitcoin bütün sorunları çözüyor. Bitcoin dünyayı çözüyor. Dünyaya finansal bağımsızlık getiriyor. Ne kadar olduğu belli Bitcoin'un. Bir ağ tarafından yani
burada bir sentral yani desentral bir sistem vardı. Desentral bir ağ vardı. Sırf bir yerden Bitcoin kontrol edilmiyor. Bütün dünyanın hareketi Bitcoin ile birliktedir. Bitcoin'un sorunları hemen hemen ölçülebilir. Bitcoin açıktır, uluslararasıdır ve ekstra izine gerek yok. Ve şöyle bir durum var. Amerika'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Yeni Zelanda'ya büyük faiz ödemeden, ekstra para ödemeden para transferleri gerçekleştirebiliyoruz. Ve A'dan B'ye gönderdiğimizde arada 1, 2, 3 banka veya şirketler olmuyor. A'dan B'ye direkt gönderiliyor. Ve bu transaksiyon bilgileri sırf bir noktada değil, bütün dünyada dağıtılmıştır. El Salvador mesela, Amerikan dolarını kullanıyor. It's a country where over 20% of the GDP is inbound remittance. It's how capital is influx into the economy. However, of that GDP, fees can be upwards to 50%. And the true crime is that there's over 2 million Salvadorians that live in the United States. And people are leaving because of the economic instability and the lack of economic support. The lack of economic opportunity. What that does is it causes individuals to rely on crime and violence. And it ruins the security of the country. Ve bu finansal destek olmadığı için ve çok yüksek faiz oranları olduğu için değişik para birim gönderilimlerde yüksek faizler oluştuğu için, ücretler oluştuğu için insanlar kendi ülkelerine bırakıyor ve 2 milyon insan, yani 2 milyon Salvador'dan gelen insanların çoğu Amerika'da oturuyor. Then they won't have to resort to crime and violence. They won't be subject to the intermediary financial system that's taking 50% of their remittance. They won't have immigration problems, and they can love the country that they were born in. And I remember we built the first MVP, and my CBO, who's para gönderilimlerde, transaksiyonlarda %50'den fazla işte ara bankalar, ara şirketler aldığı için Bitcoin bu sorunların hepsini çözecekti. Ve insanlar artık kriminalize, işte şiddet, işte başka yasa dışı hareketlere zorunlu kalmayacaklardır. Ve insanlar kendi ülkelerinden kaçmak, başka ülkelere gitmek zorunda kalmayacaklardır. Kendi ülkelerini, kendi hayatlarını sevecekler. Ve ben 3 aydan beri orada çalışıyorum ve ağlıyor şu anda. I tried to collect a remittance payment. I couldn't do it. The ATM didn't work. It was a lot of dirt roads. And it was sad. It just wasn't a lot of hope. I gave talks, I talked to the kids. Bankamatikten para çekmeye çalıştım ve maalesef çekemedim çünkü para yoktu. Ama çocuklara dedim ki merak etmeyin. Çocuklar dedim ki Bitcoin burada. Size yardımcı olacaktır. Hayatınızı değiştirecektir. And my dad was a fisherman, and I thought I was going to be a fisherman. I'm not like you. You got to chase bank account. Benim dedem, babam hepsi balıkçıydı ve ben de balıkçı olacağımı düşündüm. Until Bitcoin, man, like I got hope. I scanned the same QR codes you do. Bitcoin'e tanışana kadar balıkçılıkla ilgileniyordum. Çünkü param yoktu. Baktım herkes para kazanıyor, para yapıyor. Hem de banka hesabı olmadan. Ben de yaptım. Ben de para yaptım.
Banka hesabım yoktu ama Bitcoin'im vardı ve Bitcoin'le para yaptım. saw that this is financial inclusion, that this is a network and a monetary system that doesn't hold any bias and there's no intermediary that could tell him that he's not allowed. Ve bu finansal sistemde, bu finansal ağda hiç kimse senin nereden olduğunu, ne kadar para aldığını, işte nerede çalıştığını bilgilerini tutmuyor. Hatırlatalım, demin neden de bankalar bilgiler tutuyor. Ama Bitcoin kimsenin bilgisini tutmuyor. Sadece Bitcoin varlığı vardır ama senin nereden olduğunu, neye çalıştığını bilmek istemiyor. Remittance was free. Remittance was instant. Lightning Network works, man. The Lightning Network works. And in real time, we are improving the GDP of the country. And so then I got a message on behalf of the president of the country. And he wanted to talk. Evet, ülkenin bakanı Nayib Bukele'den mesaj geldi bana ve ben babamı aradım çünkü çok korkuyordum. Ama biz konuştuk, muhabbet ettik. Ve hayat üzerinde konuştuk. Anime, karikatür. Ve herkese, dünyada herkese nasıl kaliteli bir hayat sunabileceğimizi ve bunu nasıl gerçekleştirebileceğimizi konuştuk. Ve oranın daha çok yüksek birim siyasetçileriyle tanıştım. And they dropped some really heavy stuff on me. Over 70% of the active El Salvador'un %70'inden fazla kişinin banka hesabı yok. Yani daha doğrusu finansal sistemin içinde değiller, kayıtlı değiller. And so they asked me to help write a bill. And that they viewed Bitcoin as a world-class currency. Bitcoin hakkında bir tasa oluşturmamı istediler ve El Salvador için Bitcoin plan hazırlamamı rica ettiler benden. Çünkü onlara hayat kalitesi sunuldu, mutluluk sunuldu ve kendi ülkelerinden para için, mutluluk için, özgürlük için gitmeleri gerektirmediğini gösterildi. Bitcoin hayatlarını kurtardı. Ve oranın insanları çok iyi. Hepsi, o kadar çok insanlarla tanıştım. Ve bir düğüne davetliydim. Ve Bakan Bukele'den bir mesaj paylaşmak istiyorum size. But like most beautiful things, they can also be more fragile than we think. When I was a kid, we thought about the future and we were delighted by its possibilities. We couldn't wait for it to happen and be part of its creation. But now, ask almost anyone what they think about the future and they will say something along the lines of nuclear war, climate catastrophe, hunger, pestilence, the death of life. We didn't take care of the beautiful idea that we create our own future, that we as humanity can do almost anything that we imagine. Büyük fikirler güzeldir ama gerçekleştirmesi zordur ve biz çocukken hayaller kurardık ve onlar için onları gerçekleştirmek için uğraşırdık. Ve insanların geleceği için güzel fikirler üretmek güzeldir ve onun için savaşmak güzeldir. Dünyada işte nükleer savaşlar hakkında konuşuyoruz, işte yoksulluk hakkında konuşuyoruz ama bazı güzel fikirler, projeler vardır ki bütün dünyamızı, insanlarımızı kurtarabilir ekonomik konuda. Ve eğer herkesin ekonomik bağımsızlığı olursa hayat kalitesi de güzelleştirir ve hepimiz güzel bir sistem içinde birlikte yaşayabiliriz. Kısa bir özeti. Şöyle diyebiliriz ki El Salvador'un bakanı, başbakanı Bitcoin'un en büyük destekleyicilerinden biridir.
He got me a gift, a soccer jersey. It's pretty sick. I want to read my favorite Evet, part from the futbol proposed tişörtü bill. hediye etti bana. Bunun içerisinde size en güzel sevdiğim bölgeyi gösteriyorum size, okumak istiyorum. That in order to mitigate the negative impact from central banks, it becomes necessary to authorize the circulation of a digital currency with a supply that cannot be controlled by any central bank. Evet, sentral bankalar demin de dediğim gibi bütün insanların ekonomik düzeni bozmak için çoğu stepler, çoğu değişik üretimler kuruyordur ve bu El Salvador'dadır. Bunu önlemek için bu negatif banka hareketlerini önlemek için Bitcoin'i legalize ediyoruz. El Salvador Bitcoin'u legalize eden ve bir fiyat değil de bir ödeme birimi olarak kabul eden ilk ülkedir. Because a country that supports and fosters innovation is a company that this community is going to stand behind. I can build any feature I want, and the government wants innovation. They want us to improve Bitcoin, and I don't have to go get a fucking Bitcoin license. Yerini yani bütün bu prosedürleri hazırlayan yerlerini El Salvador'da kuruyoruz. Ve El Salvador sırf güzel bir fikirleri ve ileriye dönük projeleri sırf desteklemiyor ama bir de tabii ki tarımı da destekliyor. Yani sırf ekonomik değil ama tarımı da destekleyen bir ülkedir. Ki gelişsin. Ve yaptığım, düzenlediğim projeleri, bütün step by step'leri hepsini bir open source olarak herkese sunacağım. Bitcoin for Countries, yani ülke için Bitcoin adlı temayı, bütün yazılımı herkese sunmayı kuracağım. İnternetten indirebilirsiniz. Eğer yardıma ihtiyacınız varsa bana yazın. Today, humanity takes a tremendous leap forward in reinstilling human freedom and financial inclusivity. And today, I hope we all can celebrate the resilience and strength of humanity and the direction that we're bending humanity towards. Today's a really special day. Oh, I'm sorry. Bugün hepimiz Bitcoin ile birlikte bir adım daha öne, insanlık adına bir adım daha öne, çocuklar adına bir adım daha öne gidiyoruz. Bugün biz bankaları, santralize edilmiş bankaların bize karşı oynadıkları oyuna artık hayır demek için bugün buradayız. And this is why we're all here, and it's so important, and I hope you all can get out the shower and look yourself in the mirror and say you're improving humanity, and don't you dare let anyone tell you otherwise. There's people out there that need help, and today Dogecoin'i görmüyoruz çünkü Dogecoin yok. Meme coin'ler yok. Ve burada olan herkes doğru için savaşacaktır. Ve aynaya bakın ve deyin ki kendinize, insanlığı iyileştireceğiz. İlerleyeceğiz ki insanlık için, dünya çapında insanlık için birlikte savaşalım. Aynaya bakın ve insanlık için güzel şeyler yapın diyor. The network doesn't know who he is. The network doesn't give a fuck. And if he gets mad at the network's not going to flinch. He mines an invalid block.
my node won't accept it. It's a small step for Bitcoin. It's a small step for Bitcoin. Büyük adım dedim, insanlık için büyük bir adım dedim ama aslında sadece bu küçük bir adım. Bitcoin için sadece küçük bir adım aslında bu. And the fact that there are people that needed hope and they found it in Bitcoin, and this community's fought for this moment, and I wanted to share it with you guys, and I'm so proud of everybody in this room, and we got a lot of work to do, but I hope today you find solace in knowing that you. Ama bu sadece Bitcoin için küçük bir adımdır, büyük bir adım değildir. Ve Bitcoin, El Salvador'un başbakanı kim olduğunu bilmiyor. Çünkü Bitcoin'ın kimin kim olduğunu bilmiyor. Ve Bitcoin'da biz artık ileri için nasıl diyeyim? Hope, umut buluyoruz. Bitcoin bizim için bir umuttur. Evet, ağlıyor ve fuck, lanet olsun diyor. Hepinizi seviyorum ve hepinize gurur duyuyorum. Zamanım doldu. Did I not say we were saving the best for last? Thank you for coming to Bitcoin 2021. This is what we're all about. You know, I was trying to think of what are some closing message to share. You know, I want to thank Jack for that. Was an amazing announcement, and also thank you for the IndyCar. Jack, holy shit, lanet olsun. Bu ne? Wow. Boşa demişler en güzeli sana tutuyoruz diye. Bitcoin 2021'e geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bitcoin is hope. And you know, when I think about how is it possible? Size önemli bir mesajımız var. Jack, teşekkür ederim. Harika bir sunumdu. Ras Over'a teşekkür ederim. They wanted to make sure everyone in here knew that if you step out of line, this is what they'll do to you. All right? Ve Ross'un önemli bir mesajı vardı. Bitcoin umuttur. All right? Are you afraid? Fuck no. Ross, El Chapo'dan daha fazla hapstedir. Çünkü bize bir mesaj iletmek istedi. Ve Ross'un demek istediği şey şudur. Eğer var olan sistemden çıkarsanız bir adım, sistem sizi hapse atar. Sistem sizin özgürlüğünüzü almaya çalışır. Ama bu sizi korkutmasın. Konferansa geldiğiniz için teşekkür ederiz. Biz daha yeni başlıyoruz. Ama hepiniz için, hepiniz olmadan bu konferans böyle bir güzel bir konferans olamazdı. Herkese teşekkür ederiz. Have a good time. And we have the ambulances queued up outside of the after party venue so that we can carry you out on stretchers later on. Ben de Bitcoin sahibi olsaydım, konferans olmayalarda ben de katılmak isterdim. Seneye görüşmek üzere. Evet. Amerika'nın herhalde en komik insanıdır. Buyurun. Şurada after party. Evet, ne kadar çok mutlu, ne kadar çok eğlenceli olduğuna gösterelim. Evet. Arkadaşlar, benden bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir, canlı yayını tercüme yapabilmişimdir. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Ben Almanya'dan geliyorum, o yüzden bazen arada sırada bir takılabiliyorum. İlk tercümemde beğenmişsinizdir umarım. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
Don't you leave yet. One more panel. We're closing out the conference with one of the best ones yet. Don't you leave yet. One more panel. We're closing out the conference with one of the best ones yet. Don't you leave yet. One more panel. We're closing out the conference with one of the best ones yet.
Evet arkadaşlar, herkese iyi geceler. Tamam, trading'i verelim. Yok mu? Evet arkadaşlar, herkese Unuttunuz mu beni? Evet arkadaşlar, Ali Yıldız, Cihangir Çaycı, Sercan Aydın. Devam ediyoruz. Arkadaşlar çok önemli bir gelişme var. Biliyorsunuz aylar önce söylemiştik. Biri dur demeli. SEC 2 dava açmıştı Elon Musk'a. Haksız manipülasyonlarından dolayı. Twitter CEO'su, Square Holding kurucusu sevgili Jack Dorsey çok güzel bir açıklama yaptı. Hemen bulalım açıklamayı. Halk nezdinde saygınlık görmüş itibari para birimleriyle tehdit ve manipülasyonlara engel olmak maksadıyla son uyarı ile Tesla şirketi ve Elon Musk'ın izlediği basit zenginleşme yollarından vazgeçmediği takdirde şirkete ve şahsına ait hesapları süresiz kapatılması kararını aldıklarını duyurdular. Çok yerinde bir karardı. Biliyorsunuz Elon Musk'ın bütün manipülasyonları Twitter üzerinden attığı bütün dünya, bütün kripto yatırımcıları Elon Musk'ın 56 milyon takipçisi vardı. Herkes tweetlerini takip ediyordu. Çok güzel bir gelişme oldu. Geri çekilme Miami konferansı ile alakalı değil, 4 saatlik obo formasyonu olmuştu zaten. Bugün öğlen saatlerine stopları koyduk. Sepetimizde ciddi karlılıkta olan Sol 1 Teta'nın satışını gerçekleştirdik. Diğerlerinin stopları patladı. 4 saatlik RSI'nin inmesini bekliyoruz tekrar alım seviyesi için. 2 gün süren, aslında 3 gün ama 2 gün süren Miami Bitcoin konferansı arkadaşlar daha geniş kapsamlı planlanmıştı. San Francisco'da gerçekleşecekti. Pandemi dolayısıyla ertelenmişti. 15 günlük kısa bir organizasyonla Miami'ye taşındı. Çok hızlı bir organizasyon olduğu için gerekli altyapı tamamlanmamış olabilir ama çok güzel geçti, çok olumlu geçti, onu söyleyeyim. Bir sürü Bitcoin balinası, bir sürü kripto market balinası diyelim ona. Bir sürü kripto market balinası, ayısı, boğası herkes oradaydı, kurumsallar oradaydı. Square biliyorsunuz artık donanım cüzdanı kararı aldı. Dün Jack Dorsey canlı yayınında onu bildirdi. Çok güzel gelişme. Kurumsalların artık benimsemesi arkadaşlar kripto camiası açısından çok olumlu ve çok güzel. Michael Saylor'ın her zamanki eşek arısı sürüleri olarak bizler marketin pumplanacağını, Bitcoin olan güvenini bir elektronik uzmanı olarak yaptığı en önemli açıklama şuydu Michael Saylor'ın. Hayatım boyunca çalıştım, çok para kazandım, çok projeler gerçekleştirdim, milyon dolarlık projeler gerçekleştirdim ama hayatım boyunca yatırım yaptığım ve en güvendiğim alan kripto market, Bitcoin yatırımı oldu diye açıklama yaptı. Gladstein de aynıydı. MicroStrategy hiç satış yapmadığını da duyurmuştu zaten. Alımlara her seviyeden devam ediyor. 2023-2025 hedefli yeni hedefler oluşturuldu arkadaşlar. Bir yıldan beri söylediğimiz hedefler aslında teyit edildi. Ne MicroStrategy'nin ne Gladstein'in ne de diğer kripto yatırımcı kurumsalların açıklamalarıydı. Dünyanın en büyük bankası Bank of America ile Citibank'ın 2018 yılında yayınladığı bir rapor vardı. Daha önceki canlı yayınlarda da söylemiştim. Kısaca bahsedeyim hemen. Raporda kapitalizmin yeni düzeni, paranın akışını ve büyük bankalardan paraların kaçışını takip ettiklerini, kripto markete olan yönü 2018'de öngörmüşler, araştırma yapmışlar. Bu paraları nasıl akışını durdururuz, engelleriz diye. Biliyorsunuz 2013-2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in aldığı radikal kararlarla kripto market engellenmeye, Bitcoin yatırımı engellenmeye çok çalışıldı. Ama maalesef merkeziyetsizliğin en güzel alanı bu arkadaşlar. Hiçbir dünya devleti, hiçbir devlet başkanı maalesef
engelleyemiyor. Michael Saylor'ın açıklaması da oydu. Bank of America ile Citibank'ın ortak raporunda 2021 yılında 120 bin dolar, 2022 yılında 160 bin dolar Bitcoin seviyesi, 2023-2024 360 bin dolar, 2025 yılına kadar 1 milyon doları test edeceği söylenmişti. Büyük kurumsalların açıklamalarını takip ederseniz arkadaşlar artık günlük day trade'ler, haftalık ve aylık kısa vade yatırımından vazgeçmeniz gerek. İhtiyacınız olan paraları kısa günde trade etmemeniz gerek. Orta minimum 6 ay hedeflenen seviyelerde işlem yapmalısınız. Maksimum seviye artık size kalmış. Uzun vade yatırımlarınızı kripto marketi kumbara gibi değerlendirebilirsiniz. Aylık tasarruf ettiğiniz, 2 ayda 3 ayda bir tasarruf ettiğiniz paraları seviye gözetmeksizin Bitcoin, Ethereum, Pundix, Solano, Theta, Birinç gibi güçlü projeleri olan, kripto marketi geleceğe taşıyacak olan güçlü kriptolara yatırmalısınız. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Geri çekilme devam ediyor. 4 saatlik obo formasyonu son seviyeye bakalım hemen. 35.750 dolar Bitcoin, Ethereum 2620 dolar. Doge'de short bekliyorum. Short sinyalimiz yok ama Jack Dorsey'in Elon Musk'la alakalı bu açıklamasından dolayı kan kaybedebilir. Short pozisyon almayın. Kaldıraçtan uzak durun. Marketin toparlanmasını bekleyin. 4 saatlik grafiğimize bakalım. Hemen RSI inmiş durumda arkadaşlar. Çok güzel. Obo formasyonu saatlik grafikteydi. Obo formasyonu da şu an çalışıyor. Saatlik RSI %30'larda, %10'lara düştüğünde biz alım sinyalini vereceğiz. Telegram kanalından duyuracağız. 2 günden beri 6-7 saat süren canlı yayınımızı izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar, kripto markete güveniniz tam olsun. Geleceğin en güzel yatırım alanlarından biri güçlü kriptolar. Shitcoin'lerden uzak durun. Pumplanan coin'lerden uzak durun. Kısa günde zengin olma hayali kurmayın. Herkese iyi geceler.